Çanakkale'de savaşın en korkutucu anları her zaman top sesleriyle başlamıyordu. Bazen hiçbir ses yoktu. Bazen gökyüzü sessizdi, deniz suskundu. Siperlerde tüfekler o an için ateş etmiyordu. Ama yine de korku vardı. Çünkü bazı günler savaş yerin üstünde değil, yerin altında ilerliyordu. Arıburnu'nda, Kanlısırt'ta, Bomba Sırtı'nda ve dar cephe parçalarında siperler öyle yakınlaşmıştı ki iki taraf arasındaki mesafe kimi yerlerde birkaç metreye kadar düşüyordu. Yeni Zelanda resmi tarih anlatılarında Queen's Post gibi bazı noktaların karşı hatlara sadece birkaç korkutucu metre uzaklıkta olduğu belirtilir. Bu kadar dar bir hatta klasik siper savaşı yalnızca tüfek ve bombayla yürütülemiyordu. Her tepe, her hendek, her çıkıntı ölümcül bir düğüme dönüşmüş, bu düğümü çözmenin yolu da bazen toprağın altına inmek olmuştu. Lağım savaşları denilen bu mücadele biçimi, cephedeki askerlerin yalnız cesaretini değil, sinir sistemini de sınayan bir savaştı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin hazırladığı saha anlatısına göre, cephedeki ilk lağım patlatması 28-29 Mayıs 1915'te Bomba Sırtı'nda 14. Alay tarafından gerçekleştirildi ve bundan sonra iki tarafta sıkça yeraltı lağım faaliyetine girişti. Yeni Zelanda Tarih Portalı da Gelibolu'da yeraltı savaşının Mayıs 1915'ten itibaren özellikle Anzak hatlarının tuttuğu sırtlar ve ileri karakollar çevresinde başladığını doğrular. Ama bir tünelin hikayesi kazmayla başlamaz. O hikaye önce korkuyla başlar. Çünkü tünel kazmaya gönderilen lağımcı, toprağın altına indiğinde artık düşmanı görmez. Onu sadece duyar. Belki de duyduğunu sanır. Bir kazma sesi, bir çizik, duvarın öte yanından gelen hafif bir vuruntu, yerin içinden yükselen belirsiz bir titreme. Bunların her biri ölüm olabilir. Çünkü karşı taraf da kazmaktadır ve her iki tarafın amacı diğerinin altına ulaşmak, patlayıcı yerleştirmek ve yeri askerlerle birlikte havaya uçurmaktır. Siper savaşında insan bazen göğe bakar ve bir anlığına nefes alır. Yer altındaysa gökyüzü yoktur. Gecenin ve gündüzün anlamı silinir. Işık bir gaz lambasının dar çemberine sıkışır. O çemberin dışında sadece toprak, ter, sıcak nefes ve bekleyiş vardır. Çanakkale'de lağımcı olarak çalışan askerlerin işi yalnız kazmak değildi. Asıl iş dinlemekti. Karşı tarafın kazmasını, karşı tarafın susmasını, karşı tarafın yön değiştirişini dinlemek. Çünkü bazen sessizlik, kazma sesinden daha korkutucudur. Sesin kesildiği an, karşı tarafın sana ulaştığı an olabilir. Osmanlı tarafında lağım savaşları, klasik kale ve kuşatma geleneğinden bütünüyle kopuk değildi. Devletin eski lağımcılık tecrübesi vardı. Ancak Çanakkale'de bu bilgi, modern siper savaşının dehşetiyle birleşmişti. Burada lağımcılar, taş bir surun altını değil, sürekli titreşen, üstünde top mermileri patlayan, içine su sızan, çökme riski taşıyan bir savaş toprağını kazıyordu. Üstelik kazılan her metre, karşı tarafında aynı anda kazdığı ihtimaliyle ilerliyordu. Avustralya Savaş Anıtı'nda dijitalleştirilmiş savaş günlükleri içinde, Haziran 1915 tarihli kayıtlarda, savunma bölümünde "Mining started" ibaresi yer alır. Bu kuru cümle satır olarak çok kısa görünür. Ama onun içinde saatlerce diz üstünde, çamur içinde, boğucu bir tünelde çalışan insanların bütün gerginliği vardır. Çünkü kazı başladı demek, aynı zamanda yerin altından ölüm de gelmeye başladı demektir. Anzak tarafındaki bazı günlük ve saha anlatıları, tünellerin yalnız saldırı için değil, gizli gözlem noktaları oluşturmak ve düşmanı fark ettirmeden izlemek için de kullanıldığını anlatır. Bir notta, ateş hattından gözlem noktalarına doğru tüneller sürüldüğü ve düşmanın farkına varmadan izlendiği aktarılır. Bu da yeraltı savaşının yalnız patlamadan ibaret olmadığını, aynı zamanda görünmez yaklaşma ve dinleme savaşı olduğunu gösterir. Şimdi
o toprağın içine girelim. Düşünün, elinizde küçük bir gaz lambası var. Alev titriyor. Nefes aldığınızda alev oynuyor. Önünüzde dar, insan omzuna zor yetecek bir tünel. Dizleriniz çamur içinde. Kazmayı her vurduğunuzda tavandan ince toprak dökülüyor. Tünelin duvarına kulağınızı dayadığınızda önce kendi kalp atışınızı duyuyorsunuz. Sonra belki de karşı tarafın kazmasını. Belki de sadece kendi korkunuzun büyüttüğü bir yankıyı. Bu, toprağın içindeki psikolojik savaştır. Yerin üstünde düşmanı dürbünle görürsünüz. Yerin altındaysa düşman bir yüz değildir. Bir sestir. Bir titreşimdir. Bir ihtimaldir. Bu yüzden lağım savaşları üstteki savaştan farklı bir cesaret gerektirir. Çünkü orada insan gözünün gördüğü tehlikeye değil, zihninin kurduğu tehlikeye de dayanmak zorundadır. Bazı askerler için en korkunç an kazarken değil, dinlerken geliyordu. Çünkü dinleme anı pasif gibi görünür ama aslında aklın en çok çalıştığı andır. Duvarın öte yanındaki ses sana yaklaşıyor mu? Sağa mı gidiyor? Yukarı mı çıkıyor? Patlayıcı mı yerleştiriyorlar? Yoksa seni şaşırtmak için yanlış yere mi vuruyorlar? Her ses yorum ister. Her yorum yanlış çıkabilir. Ve yanlış bir yorum, onlarca askerin bir anda toprağın altında kalması demektir. Gelibolu'daki yeraltı savaşı, üstteki siper hayatının duygularını da aşağı taşıyordu. Siperlerde askerler bazen karşı siperdeki adamın nefesini işitiyormuş gibi hissettiklerini yazmışlardı. Yer altında bu his daha da yoğunlaştı. Çünkü düşman artık gerçekten duvarın öte yanındaydı. Belki 1 metre, belki yarım metre uzakta. Yüzünü görmüyordun ama onun da senin gibi nefes aldığını biliyordun. Onun da beklediğini, korktuğunu, elindeki kazmayı aynı gerilimle tuttuğunu hissediyordun. Savaşın belki de en tuhaf anı buydu. Düşmanın bir insan olduğunu, onu hiç görmeden anlamak. Resmi harp raporları bu duyguları yazmaz. Onlar daha teknik konuşur. Kazı derinliği, dinleme noktaları, patlayıcı miktarı, lağım ağzının yeri, karşı lağım faaliyeti gibi ifadeler kullanır. Ama tam da bu teknik soğukluğun içine bakınca, savaşın insani korkusu daha görünür hale gelir. Çünkü raporda karşı lağım faaliyeti hissedildi cümlesi geçiyorsa, bu aslında bir grup askerin karanlığın içinde saatlerce duvara kulağını dayayıp, ölümün hangi yönden geleceğini anlamaya çalıştığı anlamına gelir. Çanakkale'de kullanılan tünel araçları da bugünün standartlarına göre son derece ilkeldi. Kazma, kürek, kısa saplı aletler, el arabaları, kum torbaları, lambalar, bazen ağaç tahkimatlar. Havalandırma sınırlıydı. İçerideki hava hızla ağırlaşıyor, nem artıyor, nefes darlığı başlıyordu. Toprağın yapısı da her yerde aynı değildi. Bazı kısımlar daha gevşekti ve tavandan toprak akıyordu. Bazı yerlerde sert zemin ilerlemeyi yavaşlatıyordu. Ama yavaşlamak da tehlikeliydi. Çünkü karşı taraf senden önce ulaşırsa artık tünel senin mezarın olabilirdi. Yer altında zaman da başka işler. 5 dakika 1 saate benzer. 1 saat bütün gece gibi gelir. İnsan orada kendi bedeninin sesini duymaya başlar. Terin damlama sesi, boğazındaki kuruluk, dizindeki ağrı, lambanın hafif çıtırtısı. Bunların hepsi korkuyu büyütür. Çünkü dış dünya küçülür ve insan kendi duyularının içine kapanır. Kanlısırt ve çevresindeki lağım faaliyetleri bu yüzden yalnız taktik değil, psikolojik bir savaştı. Karşı tarafın kazısını durdurmak için bazen karşı tünel açılıyor, bazen dinleme odaları kuruluyor, bazen de patlama olmadan önce toprağın hafifçe titrediği fark edilip birlikler uyarılmaya çalışılıyordu. Ne var ki her zaman zamanında fark etmek mümkün olmuyordu. Tünel patladığında yerin üstünde görülen şey yalnız bir toprak sütunu olurdu. Ama asıl korku patlamadan önceki dakikalarda yaşanırdı. O sessiz bekleyişte. Lağımcılar cephedeki en görünmez askerlerdi. Üste hücum edenler görülür, isimleri raporlara geçer, kahramanlıkları daha kolay anlatılırdı. Ama yer altında çalışanlar çoğu zaman görünmeden iş yapar,
görünmeden ölür, görünmeden unutulurdu. Oysa onların savaşı başka türlü bir metanet istiyordu. Çünkü orada geri kaçmak da zordu, bağırmak da zordu, kahramanlığı başkasına göstermek de zordu. Cesaret tamamen içe dönüktü. İnsan yalnız kendisi için cesur olmak zorundaydı. Bazen tünel duvarının öte tarafından bir ses gelirdi ve iki tarafta donardı. Kazma bir an havada kalır. Gaz lambası titrer. Kimse konuşmaz. O anda savaş, toprağın iki tarafında duran ve birbirini hiç görmeyen iki insanın nefesine dönüşür. Belki bir saniye, belki birkaç saniye. Sonra ya tekrar kazma sesi başlar ya da herkes geri çekilmek için hazırlanmaya başlar. İşte bu an, lağım savaşlarının en saf gerilimidir. Çanakkale'de savaşın üstteki yüzü çok anlatıldı. Gemiler, toplar, süngüler, taarruzlar, siperler. Ama yer altındaki savaş, aynı mücadelenin daha boğucu, daha kişisel, daha karanlık bir versiyonuydu. Burada göğüs göğüse gelmek yoktu. Onun yerine duvar duvara beklemek vardı. Burada bayrak göstermek yoktu. Onun yerine sessiz bir korkuyu yenmek vardı. Burada güneşin doğuşu yoktu. Onun yerine lambanın sönmemesi için dua etmek vardı. Ve belki de bu yüzden lağım savaşları Çanakkale'nin en görünmeyen ama en sarsıcı cephelerinden biri olarak kaldı. Çünkü insanın en büyük korkularından biri karanlık, biri dar alan, biri de görünmeyen tehlikedir. Yer altındaki savaş bu üç korkuyu aynı anda taşır. Çanakkale'de lağımcılar yalnız toprağı değil, kendi korkularını da kazdılar. Her metreyi terle, nefesle, sabırla aldılar. Karşı tarafın kazma sesini dinlerken aslında kendi ölüm ihtimallerini dinlediler. Ve buna rağmen çalıştılar. Çünkü üstteki hat bazen onların alttaki sessiz emeği sayesinde ayakta kaldı. Savaşın sonunda geriye terk edilmiş tünel girişleri, çökük galeriler, raporlara geçmiş kuru notlar ve bazı günlüklerde kalmış kısa cümleler kaldı. Ama o tünellerin içinde bir zamanlar insanların yaşadığı korku, yalnız tarih kitaplarının değil, insan hafızasının da konusu olmalıdır. Çünkü Çanakkale'yi gerçekten anlamak, yalnız top sesini değil, toprağın altından gelen o belli belirsiz kazma vuruşunu da duymayı gerektirir. Lağım savaşlarının hatırlattığı en büyük gerçek şudur: cesaret bazen bağırarak değil, sessizce bekleyerek gösterilir. Bazen ileri atılarak değil, karanlığın içinde geri çekilmeden durarak ispat edilir. Ve bazen savaşın en ağır yükünü, yüzünü kimsenin görmediği askerler taşır. Çanakkale'de yerin üstünde ölüm gökten ve karşı siperdeki namludan geliyordu. Yerin altındaysa ölüm, duvarın öte yanından yavaş yavaş yaklaşan bir ses olabiliyordu. Bu yüzden lağım savaşları yalnız bir mühendislik işi değil, insan ruhunun en dar ve en karanlık sınavlarından biriydi. Bugün o tünellerin bir kısmı çökmüş, bir kısmı sessizce toprağın altında kalmıştır. Ama o dar galerilerde dinleme yapan askerlerin korkusu, hala tarihin duyulmayan seslerinden biridir. Ve belki de Çanakkale'nin en derin sessizliği, denizden değil, toprağın içinden gelmiştir.